Türkiye'nin gündemi bir kez daha seçimler. 17 yıllık AK Parti iktidarında 14. kez sandığa gidiyoruz. Hazır mısın? Seçime 1,5 ay kala ittifakın genişletilmesi kararı aldılar. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri anlaştılar. Binali Yıldırım Bey. İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Mülteciler bu seçim döneminin en çok tartışılan başlıklarından. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 53.099 Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı. Muhalefet tepkili. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler oy kullanabilir mi? Kesinlikle kullanamaz. Suriyeli mültecilere vatandaşlık verileceği, mültecilerin birçok il ve ilçede seçimin kaderini değiştirebilecekleri ve seçimlerin güvenliğine gölge düşürecekleri yine en sık dillendirilen iddiaların başında geliyor. Peki eldeki veriler bu iddiaları doğruluyor mu? Türkiye'deki Suriyeli mülteciler geçici koruma statüsüne sahip. Suriyeliler geçici koruma kimlikleri sayesinde kamu hizmetlerinden ve sosyal yardımlardan faydalanabiliyor. Fakat geçici kimlik belgesine sahip olmaları Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayıldığı anlamına gelmiyor. Seçimlerde oy kullanabilmek içinse vatandaş olmak şart. Yüz binlerce mülteciye vatandaşlık verileceği iddiası da seçim dönemlerinin olmazsa olmazlarından. Siyasiler tarafından sıkça dile getirilen soru önergelerine konu olan bu iddiayı ve Türkiye'de vatandaşlık almak için gereken şartları Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Nuray Ekşi'ye soruyoruz. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin neredeyse tamamına vatandaşlık verildiği gibi basında çok yanlış söylemlere yer verilebiliyor. Halk arasında da böyle yanlış algılar var. Türkiye'de doğan Suriyelilerin çocukları hemen Türk vatandaşı olamazlar. Bir kişinin Türk vatandaşlığını kazanmasında ana babasının vatandaşlığı esastır. Biz ona kan esası diyoruz. Bizim vatandaşlık kanunumuzda bu esas vardır. Dolayısıyla da eğer Türkiye'de doğan bir Suriyeli çocuk ana ya da babasından Suriye ya da başka bir devletin vatandaşlığını kazanmışsa biz ona vatandaşlık vermiyoruz. Ama ana ya da babası vatansız olan bir kişi Türkiye'de doğarsa Türk topraklarında işte o zaman doğumla Türk vatandaşlığını kazanabilir. Bildiğim kadarıyla Suriye devleti bugüne kadar vatandaşlıktan muhalifleri ya da Türkiye'de yaşayanları atmadı. Basında böyle bir haber yok. Diğer resmi çalıştığımız kurumlardan da bu yönde bir bilgi yok. O halde Suriyeliler halen de Suriye devletinin vatandaşlığını muhafaza ettikleri için Türkiye'de doğan çocukları da bunların Türk vatandaşlığını kazanamayacaktır. Evlenme yoluyla bir Suriyeli Türk vatandaşlığını kazanabilir. Yalnız bunun için evliliğinin minimum 3 yıl sürmesi lazım. Evliliğin gerçek bir evlilik olması lazım. Bunun dışında bir de Türkiye'de yetkili makam kararıyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında diye bir sistem var. Bu da yalnız kanun aradığı bir şart var. 5 yıl Türkiye'de ikamet etmesi lazım. Türkçe bilmesi lazım, kendisini ve ailesini geçindirecek gelire sahip olması lazım, bulaşıcı hastalığının vesairenin olmaması lazım gibi bir takım şartlar alıyor. Şimdi 2001 yılından beri Suriyeliler Türkiye'de o 5 yıl çoktan doldu diye düşünülebilir ama biz vatandaşlık kanunumuzun uygulama yönetmeliğinde özel bir hüküm var. Geçici koruma statüsü veya mülteci statüsü veya şartlı mülteci statüsüyle Türkiye'de geçirilen süre sıfırdır. Yani vatandaşlığın kazanılmasında sanki öyle bir süre Türkiye'de geçirilmemiş gibi kabul edilir. Dolayısıyla da Suriyelilerin kendileri yetkili makama başvurarak vatandaşlık kazanma ihtimalleri yoktur. Yani özetle Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin hepsinin vatandaş yapılacağı iddiası da gerçekle bağdaşmıyor. İçişleri Bakanlığı'nın güncel verilerine göre Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısı 79.820. Reşit olmayanlar çıkarıldığında 31 Mart'ta oy kullanabileceklerin sayısı 53.099'a iniyor. Bunun toplam seçmen sayısına oranının sadece %0,1 olduğu düşünüldüğünde Suriye asıllı seçmenlerin Türkiye genelinde seçimin kaderini etkileyebilecekleri söylenemez. Peki il ve ilçelerde durum ne?
En çok Suriyelinin yaşadığı kentler İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Adana. Kilis'in ardından Suriyeli mülteci sayısının yerel nüfusa oranının en yüksek olduğu kentte Hatay. Hatay'daki Suriye asıllı seçmen sayısının toplam seçmene oranı %1,17. 2014 yerel seçiminde CHP ile AK Parti arasında sadece %0,67'lik bir fark vardı. Matematiksel olarak bakıldığında Hatay il genelindeki Suriye asıllı seçmen sayısı kentteki sonucu etki edebilir. Ancak toplumdaki algının aksine Suriyeli seçmenlerin blok halinde A veya B partisine oy verdiklerine yönelik bir kanıt ya da veri yok. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş 17 Ocak'ta attığı tweette şöyle bir iddiada bulunmuştu. Hatay'ın bazı ilçelerinde Suriyelilerin nüfusu o kadar arttı ki aday çıkarırlarsa belediye başkanlığını kazanabilirler dedi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Hatay'daki Suriyeli seçmen sayısının ilçelerdeki oranını gösteren bir tablo paylaştı. Yayladağ, Reyhanlı ve Altınözü'ndeki Suriye asıllı seçmen sayısıyla 2019 ve 2014 yerel seçim sonuçları incelendiğinde Savaş'ın iddiasının doğru olmadığı görülebiliyor. Son olarak Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı kentlerde sandık güvenliğine tehdit oluşturdukları iddiasına bakalım. Hatay Valiliği bu iddiaların önüne geçmek amacıyla 31 Mart'ta Suriyeli mültecilerden mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Ancak oy ve ötesine göre Suriyeliler özelinde bir seçim güvenliği sorunundan bahsetmek de mümkün değil. Kendi gönüllerimizden de bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi Suriyeliler ne kadar oy kullanacak, kaç tane Suriyeli var veya listede olmamasına rağmen kullanabilecek mi diye. Biz bununla ilgili seçim günü ihbar aldık. Fakat gittik kontrol ettik, bir baktık ki TC kimlik numarası var. Aslında seçmen listesinin oluşturulduğu anda bu kontrol yapılacak ve seçmen listesinde olan her kim olursa olsun TC kimlik numarası almış olan her vatandaş oy kullanabilir. Suriyeli de olabilir, Afgan da olabilir. Eğer bu listede yer aldıysa oyunu o gün kullanacak. Bize gelen şikayetlere baktığımızda veya ihbarlara baktığımızda hani en çok Hatay'dan Suriye ile ilgili ihbar alıyor muyuz? Hayır, almıyoruz. Bunu İstanbul'dan da alıyoruz. Her bölgeden bununla ilgili ihbar alıyoruz ve baktığımızda da TC kimlik numarası zaten olan Türkiye vatandaşı. Diğer bölgelerde de sadece Suriyeli değil, her türlü seçim güvenliği ile ilgili ihbar yaklaşık olarak aynı geliyor. Müşahitlerin sandığa alınmaması, tutanakların imzalatılmaması gibi birçok bölgesel olarak bize gelen şikayetler yöresel çok farklılık göstermiyor yani. Bu 50.000 üzerinde oy kullanacak olan Suriye kökenli vatandaşların zaten TC kimlik numaralı belgeleri var. Fakat bunun dışındaki Suriyeli mültecilerin geçici kimlik kartları mevcut. Bu kartların üzerinde zaten bir TC kimlik numarası olmadığı için hiçbir şekilde oy kullanamazlar. Buradaki en kritik şey TC kimlik numarasının seçmen listesinde olup olmadığının denetlenebilecek bir sistem kurulduğunda hiçbir Suriyelinin veya listede olmayan hiç kimsenin oy kullanması mümkün değildir. Mülteci ve göçmenlerle ilgili asılsız iddialar ortaya atarak oy tercihlerini etkilemeye çalışmak, dünyada popülist siyasetçilerin başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Illegal immigrants could vote as long as they have their driver's license. Bu tür suçlayıcı söylemler, mülteci ve göçmenlerin topluma entegre olmasının önündeki en büyük engellerden. Oysa araştırmalara göre mültecilerin topluma erken entegrasyonu, marjinalleşmenin zarar verici sonuçlarının önüne geçiyor. Mültecilere yaşadıkları bölgelerdeki yerel yönetimleri belirlemede söz ve oy hakkı tanıyan ülkelerde yok değil. İyi politikalara bakacak olursak mesela Avrupa Birliği ülkelerinde vatandaş olmadan da genel seçimlerde değil ama yerel seçimlerde oy kullanabiliyorsunuz. Amerika'da sadece Kaliforniya ve San Francisco örnekleri var. Boston'da da Massachusetts eyaletinde de acaba olsun mu olmasın mı diye tartışmalar devam ediyor. Bunların da bazı şartları var. Yerel seçimlerde oy kullanılabilmenin de birçok şartı var. Mesela bunlar 3 yıl ila 5 yıl arası yasal bir şekilde ikamet ediyor olmak. İkincisi aynı zamanda bir karşılıklılık esası olabiliyor. Yani sen benim ülkemde yerel seçimde oy kullanıyorsan o zaman benim vatandaşım da senin ülkende yerel seçimde oy kullanabilir gibi. Bazı Avrupa ülkelerinde bu gibi uygulamalar mevcut. Ama mesela Belçika'da, Danimarka'da, Finlandiya'da, İrlanda, Lüksemburg, İsveç, Hollanda gibi pek çok ülkede yerel seçimlerde göçmenler hem seçme hem seçilme hakkına sahipler. Çekya, Malta, Portekiz ve İspanya'da ise biraz önce bahsettiğim karşılıklılık esasına
göre hareket ediliyor. Yine bazı ülkelerde kayıt olmak gerekiyor. Yerel seçimlerde oy verebilmek için bir kayıt alınıyor. Ve bu kayıtlar sırasında da işte ben sizin ülkenizdeki yasalara ve kanunlara bağlı kalacağım diye bir yemin ettirilebiliyor. Tabii göçmenler ister istemez içinde yaşadıkları ülkenin organik bir parçası ve toplumun kalıcı üyeleri haline dönüşüyorlar. Dolayısıyla seçme hakkı verilmesi ve hatta seçilme hakkı verilmesi göçmenlerin siyasi katılımını ve sosyal uyumunu artırdığı gibi kalıcılıklarının da uzun süreli olduğu ve sonuçta vatandaşlığa dönüşebileceği gibi sembolik bir mesaj da içeriyor. Seçimlerin kaderini değiştirebilecek bir göç söz konusu değil. Oy verme süreci, yani siyasi katılım ve sosyal uyum, toplumsal bütünleşme, entegrasyon, yani adına ne derseniz deyin, bunlar birbirleriyle çok doğrudan ilişkili. Bu ilişkiyi iki açıdan ele alabiliriz. Bir tanesi siyasi katılım süreçleriyle göçmenler ve yerel halk arasındaki olası sosyal dışlanmayı en aza indirmek, yani eşit fırsatlar yaratmak. İkincisi de göçmenlerin içinde yaşadıkları ülkenin sosyal kurumlarını tanımalarını, kanunlarını ve siyasi sistemlerini daha iyi öğrenmelerini ve hatta içselleştirmelerini sağlayarak sosyal uyuma dolaylı bir şekilde yardımcı olmak. Mülteci ve göçmen karşıtı söylemler dünyada popülist siyasetçilerin klasik seçim taktiklerinden. Bu taktik medyada ve internetteki yanlış bilgilerin hızla yayılmasının önünü açıyor. Bu yüzden seçim dönemlerinde mültecilerle ilgili yayılan iddialara şüpheyle yaklaşmakta ve bu iddiaları paylaşmadan teyit etmekte fayda var.